Hepinize merhaba. Bu hafta sizlere Eufy temizlik robotu ile ilgili kullanıcı yorumlarından bahsetmek istiyorum. Cihazın şarj süresi 5-6 saati buluyor, yaklaşık full şarj. Şarj ünitesine kendi kendine geliyor veya siz bıraktıktan sonra şuradaki mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Bu şarj oluyor anlamında. Tamamen yanık kaldığında, şu anda olduğu gibi tamamen yanık kaldığında full şarj oldu demek. Yaklaşık 5-6 saat sürüyor şarj süresi. Çalışma süresiyle ise 1 ila 1,5 saat. 1,5 saat genelde bu dolaştığı yüzeyler şu anda bir masada duruyor ama düz parke olsun veya fayans olsun o tarz bir yüzeyde geziyorsa daha rahat hareket ettiği ve daha kolay vakumladığı için daha uzun bir süre, ama halı gibi bol tüylü, bol engebeli bir alanda geziyorsa, bol halının olduğu bir odada geziyorsa şarj süresi biraz daha düşüyor. Zaten orada da sesinden anlıyorsunuz cihazın biraz daha zorlandığını. Başka cihazla ilgili verebileceğim bilgiler, ön tarafta şöyle bir bumper denen mobilyalarınıza çarptığında durmasını sağlayan bir mekanizma, bir sensör var. Bu çoğu zaman çarpmadan da önündeki sensörler vasıtasıyla çarpmadan da yönünü değiştirebiliyor. Ancak detaylı temizliğe girdiği zaman kenarlara, köşelere dokunarak uzaklaşabiliyor. Şu iki fırça, önde gördüğünüz iki fırça çoğu diğer markada tek olarak çalışıyor. Yuvarlak formu yüzünden odadaki herhangi bir köşe noktaya geldiğinde oradaki pislikleri süpüremediğinden ya da hareket halinde giderken önüne gelen bir takım veya tam böyle yanlarda kalan çer çöpü de ortaya doğru süpürüp ortadan kendi vakum haznesine doğru alıyor. Bu arada alttaki diğer alanlarını da göstereyim size. Şu iki tane dediğim gibi tozları ortaya topluyor. Şurada artı eksi şarjın olduğu yer var. Burada yönünü tayin ettiği bir tane kumanda tarafı var. İki tane böyle yaylı büyük tekerleği bulunuyor. Yine çevremden bana gelen en çok soru halılara çıkıp çıkamadığıydı. Aslında halı dahil böyle hafif engebeli yerlere çok rahat çıkabiliyor. Başka neresi olabilir? Bu ev içinde kullanılan kurutma askılıklarının demirlerinin üzerinden biraz zorlansa da geçebiliyor. Yani birkaç hamlede geçebiliyor. Bu tür takıldığı bir alan olursa birkaç kere ileri geri hamle yaparak kurtulabiliyorsa geriye doğru, kurtulamıyorsa tekrar ileriye doğru hamleyle geçmeye çalışıyor. İşte merdanesi var, fırçası var. Bu fırça aslında yıkanabiliyor, temizlenebiliyor. Onu da göstermiş olayım. Şu parça çıkıyor. Merdane de şöyle kendiliğinden çıkabiliyor zaten. Bu merdanenin arada bir çıkarılıp temizlenmesi, yıkanması gerekiyor. Şöyle tekrar yerine oturtayım ben. Bildiğim kadarıyla diğer çoğu bilindik markada, yani Roomba olsun, diğer şu anda alternatif ürünlerde de şu fırçalar, bu merdane gibi ürünler zaten hali hazırda var. En çok ihtiyaç duyacağınız bir de batarya. Bu videonun sonunda bataryasını da sizlere göstermek istiyorum. Yine kullanımına dair birkaç bilgi daha vereyim. Temizlik haznesi bu boyutlarda. Şimdi standart evde kullandığınız süpürge gibi düşünürseniz bu hazne çok küçük kalacaktır. Zaten bunu standart bir süpürge gibi kullanmanız gerekmiyor. Kullanmamanız gerekiyor daha çok. Yani ben de genelde kullanım amacım olarak boyutuna göre büyük bir oda, yani salon ya da antre gibi geniş alanlar ya da küçük odaysa 2 oda temizliği yaptırıyorum genelde. O 2 odada da sizin müdahale etmeniz gerekiyor. Yani atıyorum yarım saat veya 45 dakika bir odada, 45 dakika diğer odada dolaşmasına izin veriyorsunuz. Yine çevreden çok fazla gelen sorulardan biri odayı haritalamasını nasıl yapıyor diye. Bu açıkçası başka markalarda gördüm. Xiaomi'nin şu anda alternatif bir ürünü var. Bu akıllı bir model değil. Yani Eufy'nin bir üst modelinde internete bağlanabilen, ne bileyim cep telefonunda mobil uygulaması olan bir modeli de var. Bu şu anda fiyat performans için en ucuz modellerden biri. Hatta açılış videosunda 1200 TL demiştim. Hepsi burada da satılıyor. Şu anda 1400 TL'ye çıkmış durumda.
Tabi bu dolar, euro kur artışından da olabilir. Bu ürünü kullanırken dediğim gibi standart bir temizlik süpürge, yani evde kullandığınız süpürge gibi düşünmeyeceksiniz. Yani ben bir çalıştırayım, bütün evi dolaşsın gelsin değil. Bu bir kere bulunduğu odayı daha iyi temizleyebilmesi için genelde kapalı bir ortam. Yani kapılarını kapatıyorsunuz odanın. Odanın içerisinde dolaşıyor. Eğer kapatma imkanınız yoksa maalesef bu eksilerden biri olarak bahsedeceğim. Elektronik duvar denen bir özellik var. Yani önüne bir set çekiyorsunuz ya da elektronik bir aygıt koyduğunuz zaman kendi aygıtını o çizgiyi geçmiyor. Orada bir sanal bir duvar oluşturuyor. O özellik bu modelde yok. Dediğim gibi alternatif böyle pahalı markalarda olan bir özellik. Bunda olmayan bir özellik. Genellikle dediğim gibi tercihiniz büyük bir odada uzun süre böyle 1 saat 15 dakika gibi gezmesine izin vermek ya da küçük 2 odayı temizlemek aynı anda. Daha sonra 5-6 saat şarja bırakıyorsunuz. 5-6 saat sonra tekrar bir başka odayı temizliğine başlayabiliyorsunuz. Avantajları neler? Bu çalışan hanımlar için, bekarlar için olabilir ya da temizliğe vakit ayırmamak için, yani hafta sonunuzu süpürmeyle vesaire uğraşmamak için gündüz işe giderken ya da akşam sizin için uygun olan saatlerde boş kullanmadığınız bir odada bırakıyorsunuz. Kendi kendine orayı temizliyor. Çok büyük kolaylık. Ev hanımları veya hanımlar özellikle aman ne olacak 2 dakikada ben süpürüyorum zaten vesaire dese de kullanmaya başladıktan sonra faydasını görüyorlar. Çünkü sizin zamanınızdan çalmıyor. Siz dediğim gibi dışarı çıkarken, yani bir market alışverişine giderken bile çalıştırırsanız bulunduğu bölgeyi bayağı bir temizliyor. Ürün bence son derece kullanışlı bir ürün ve boyutuna göre oldukça iyi bir vakum özelliği, iyi bir temizleme özelliği var. İşte odada her noktaya girip çıkıyor mu? Evet, bu alçak yapısından dolayı çoğu zaman süpürmekte zorlandığınız koltukların altı, işte ne bileyim bir takım tezgahların altına falan çok rahat girebiliyor. Bu bir avantaj. Yani siz normalde süpürgenin sapını bile, ucunu bile uzatsanız çoğu zaman kolay süpüremiyorsunuz. Süpürme modlarından bahsedeyim. Şarjı bittiğinde şarj ünitesine gidiyor. Programlama özelliği var. Saatini programlıyorsunuz. Her gün aynı saatte ya da sizin programladığınız belli bir saat için otomatik olarak şarj ünitesinden çıkıp bulunduğu bölgeyi temizleyip geri şarjı bitmeye yakın üniteye geri dönüyor. Lokal temizlik var. Yani belli bir bölgeye atıyorum kül tablası düştü ya da ekmek kırıntısı döküldü, tabağa düşürdünüz. O bölgeyi süpürmesi için bırakıyorsunuz. Oradan daireler, yani spiral çizerek dışarıya doğru genişleyip o bölgeyi temizliyor. Daha sonra aynı spirali terse içeri doğru dönüp o bölge, aynı bölgeyi, lokal bölgeyi 2 kere temizlemeye çalışıyor. Oda temizleme özelliği var. Küçük oda temizleme diye. Odada mümkün olduğu kadar hani düz hareketlerle gidip gelip her kenarını gezmeye çalışıyor. Kendi haline bırakırsanız biraz random, böyle rastgele bir dizi izliyor. Yani çapraz gidiyor, düz geliyor, tekrar öbür tarafa gidiyor falan. Ama belli bir süre bırakırsanız hemen hemen her yere girip çıkmaya çalışıyor. Max diye bir modu var. Eğer vakumundan yani evin çok kirli olduğunu düşünüyorsanız, vakumundan memnun değilseniz Max diyorsunuz. Biraz daha yüksek çekiş, emiş gücüyle çekmeye başlıyor. Bunun getirdiği, sağladığı avantaj daha fazla emiş gücü, daha fazla temizlik, fakat pil süresini de kısıyor tabii ki bu durumda. Kenarları temizleme özelliği var. Özellikle bir odayı bitirdiğinde kendisi de yapıyor bazen. Kenarları dolaşarak, yani bir kenara kadar gidiyor, sonra sürekli bir kenar hat çizgisini izleyerek bütün duvarları, köşeleri gezmeye çalışıyor. Temizlik modları bunlar. Kötü yanları neler?
açıkçası bütün evi tek seferde zaten süpüremiyor. Yani böyle bir imkanı yok. Eğer siz iki odayı peş peşe temizlemek istiyorsanız birinci odayı temizlemesini bekleyip sonra değiştirmeniz gerekiyor. Hatta haznesi de küçük olduğu için birinci odayla ikinci oda arasında haznesini boşaltsanız iyi olur. Yani arada manuel bir takım müdahaleler gerektiriyor. Tüm evi baştan sona kendi başına temizleyecek kadar güçlü ve akılda değil. Zaten odanın kapısını açık bıraktığınız zaman bu sefer bu odayı tam temizlemeden çıkıyor. Geri bu odaya giremediği için de, yolunu bulamadığı için de bu oda yarım temizlenmiş oluyor. Diğer odayı da aynı şekilde. O yüzden lokal temizlikler yapmak lazım. Yani burada klasik süpürge mantığında değil, bu süpürgeye özel bir temizlik mantığı yapmak gerekiyor. Özellikle evinizde çok geniş iki tane salon, antre vesaire bağlantısı varsa ve arada kapı yoksa oraya bir şekilde sizin set çekmeniz lazım. Yani elektronik duvar özelliği yok demiştim biraz önce. Oraya bir set çekip cihazın bulunduğu odanın dışına çıkmamasını sağlamanız gerekiyor. Bunu herhangi bir eşya koyarak da yapabilirsiniz. Önüne bir engel koyarak. Maalesef daha yeni keşfettiğim, bu hafta keşfettiğim benim de cidden canım sıkan bir özelliği var. Bu tekerleklerinden mi, merdanesinden mi bilmiyorum. Halıların overlock dediğimiz bu kenar ipliklerinin olduğu kısımları birazdan video olarak da gösteririm. Bir şekilde aşındırmış, yıprandırmış, o iplikleri koparmaya başlamış. Bir süre sonra halılar oldukça yıpranmış olacak. Eğer bunun bir çaresi, önlemi varsa onu da almak lazım. Son olarak da size bataryasını göstermek istiyorum. Yine en çok merak edilen konulardan biri bataryası bittiğinde, yani belli bir şarj döngüsünden sonra biliyorsunuz bataryalar ömrünü dolduruyor. Piyasada bunun bataryasından bulabilir miyim? Hatta yorumlarda birisi de yazmıştı. Ben daha önce bu bataryayı çıkarmıştım. Bir kere daha sizler için çıkarıyor olayım. Batarya vitesi hemen bu yön tekerleğin altında bulunuyor. Şuradaki kutucukta. Bu kutucuğu açıyorsunuz. Altında bir tane plastik şey. Şu ünite zaten bataryası, pili. Şöyle bir soketle gelmiş. Soketi çektiğiniz anda üzerinde yazan herhangi bir marka model var mı? Lityum iyon pil demiş. Tarihini yazmış. Siyah eksidir, kırmızı artıdır demiş. Bu zaten klasik genel. Değerleri yazıyor. Total kapasite 2600 mAh, 14.8 volt, 37.0 watt saat, watt hour şeklinde. Rated kapasite 2500 mAh. Typical kapasite 2600 mAh. Model demiş INR 18650. Bundan da şüphelendiğimi söyleyecektim. Şurada sanki 4 tane 18650 denen, bu birçok cihazda da kullanılan bataryalardan kullanıyor içinde 4 tane. Bu 4 tane batarya, şarj edilebilir bataryayla tüm şarjını sağlamış oluyor. Piyasadan bulunabilir mi? Bence çok rahat bulunur. En kötü ihtimal 18650'lerden böyle bir batarya seti de hazırlanabilir. Genel olarak böyle. Yani ben üründen şu ana kadar kullandığım kadarıyla memnunum. Daha iyisi mutlaka ki var. Şu ara hatta işte yeni videolarını görmeye başladım. Xiaomi'nin bir temizlik robotu çıkmış. Çok daha açıkçası akıllı, verimli gözüküyor. Fiyatı biraz daha yüksek. Yani internet bağlantısı var, mobil uygulaması var vesaire. Oda haritasını çıkarma gibi özellikleri var. Başka detaylarını bilmiyorum açıkçası. Onu alıp kullanmak lazım ama dezavantajı, Türkiye'de direkt getiren bir distribütörü yok. Satan bir yer yok. Ürün bu şekilde. Ben memnun kaldım. Tavsiye ediyorum. Şu en son bir tek şu halı ipliklerinin koparması ile ilgili. Hepsi burada da açıkçası müşteri hizmetlerine yazmıştım. Ürünün yetkili servisine arayıp sorun diye bir not yazmışlar. Yetkili servisiyle henüz görüşmedim. Eğer görüşürsem yorumlar kısmına aşağı yazmaya çalışacağım sonucunu. Ya da bir başka videoda açıklıyor olurum. Umarım sizin için doyurucu ve yeterli bir
bilgilendirme olmuştur. Eufy Robovac kullanıcı yorumları da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.